Well, I gotta admit, I forgot to do a mic check, so I have no idea what I sound like right now, guys. I hope I don't sound horrible. Can you guys let me know how I sound? Here, let me click on this. Let's see how I sound. Hey guys, I hope you're all doing well. There are 2 people watching me right now. Oh, there's an advertisement. There are 2 people watching me right now, which means I am a little bit less famous than I was last week. Anyway, merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Az önce dediğimiz şeyleri anlamadıysanız hiç sıkıntı yok. Çünkü önemli bir şeyler demedim. Arkadaşlar bugün perfect tenses. Perfect tenses diye bir kavram var. Onu önemli bir şeyler demedim. Arkadaşlar bugün ses gayet güzel. Tamamdır. Şimdi perfect tenses işi yapacağız, işleyeceğiz, onu çalışacağız. Ne olduğunu bilmeyenler takılsın. Yani şimdi birazdan öğreneceksiniz. Instagram'dan böyle bir canlı yayın açtım. Herkes Instagram'a selam söylesin. 3, 2, 1. Okay. We are live on Instagram. Okay, we are live on Instagram. Şimdi arkadaşlar perfect tense nedir diye soruyorum size. Ama ilk önce nereden izliyorsunuz onu bilmek istiyorum. Çoğunuz herhalde Türkiye'den izliyor ama nereden izliyorsunuz? Ve bugün ne yaptınız? O soruyu bir cevaplarsınız, tamam mı? Nereden izliyorsunuz ve bugün ne yaptınız? Instagram'dan izleyenler kimse yok Instagram'dan. Okey, neyse. Şimdi YouTube'dan arkadaşlar şöyle bir evrak denmez değil mi? Bir doküman hazırladım. Perfect tenses. Yani bugün ne yapacağız? Present perfect tense yapacağız. Sonra present perfect continuous. Sonra past perfect. Sonra past perfect continuous. Bunların hepsini bugün işleyeceğiz. Bugün öğreneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Hemen başlayalım mı? Yoksa yorum falan var mı? Hi. Foundation series izliyorum ama hepsini unutuyorum. O zaman çalışmak lazım. İşte ezberlemek için çalışmak lazım. Neyse. Çok fazla yorumlara dalmak istemiyorum. Çünkü bu video şey olsun istiyorum. Böyle işte insanların sonradan izleyebileceği bir video olsun istiyorum arkadaşlar. İnsanlar Instagram'dan izliyor. YouTube'dan izlerseniz şey olur. Görüntü, görsel olur. Hey! Esma says hello. İngilizce için hazırlık sınıfında okuyorum. Yarın sınavım var. I hope you do well on your test, Esma. I hope you do great on your test. Huzur says, I am watching YouTube. Great. Ali Cihan says, başlayayım ama örnek çok olsun. Okay. I worked all day and now I'm watching you. Wonderful. Dediğim gibi biz şimdi başlayacağız. Hey Deniz. I hope you're doing well. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Dediğim gibi Instagram'dan izleyenler, YouTube'dan izlerse bu görseli görecekler. Instagram'dan gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar bu present perfect tense sizin canınızı okuyan bir olay. Yani Türkçe'de olmadığı için, yani Türkçe'de en azından tam birebir aynı şey olmadığı için sizin çok zorlandığınız bir konudur. Bu konuyu anlatan bir tane videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ama şöyle olacak. Yani böyle yapmışlığım var, gitmişliğim var falan gibi bir şey demek için. Yani şöyle. Ben 5 yıl önce ne bileyim Tayland'a gittim, tamam mı? Sonra 3 yıl önce Çin'e gittim. Sonra 1 yıl önce nereye gittim? Endonezya'ya gittim, tamam mı? Bana sorarsınız, Zach, how many countries have you been to? Zach, kaç ülkeye gitmişliğin var gibi bir şey sormuş oluyorsunuz. Ben derim ki, I have been to 3 countries. I have been to 3 countries diyeceğim arkadaşlar. Gittim demiyorum orada. Yani 3 ülkeye gittim demiyorum. Ben şu an 3 ülkeye gitmiş bir insanım. 3 ülkeye gitmişliğim var gibi bir şey demiş oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunun tam birebir aynı karşılığı yoktur Türkçe'de. Ama birkaç örnek verirsem herhalde anlaşılır. Cümle yapısı nasıl oluyor? Subject yani subject ne demek? Subject ne demek? Instagram özne. Özne artı have ya da has. Yani birinci ne oluyor? Üçüncü şahıs tekil olursa o zaman has olacak. Bir de fiilin üçüncü hali. Bak bakalım. Ben bir soru değil. I have been to every city in Turkey diyebilirim arkadaşlar. I have been to every city in Turkey. Bu ne demek oluyor? İşte şöyle çevirecek olursak o zaman bunu görebiliyorsunuz değil mi? Bunu çok iyi göremiyorsunuz. Hiç kimse söylemiyor bana.
Okay. Böyle çevirirsek, yani gitmişliğim var olarak çevirirsek, I have been to every country ne demek oluyor? Her ülkeye gitmişliğim var. Bu ne demek oluyor? Ben şey demiyorum. Dün gittim, geçen yıl gittim, 5 yıl önce gittim. Ne zaman gittiğimi hiç söylemiyorum. Ben hayatımda her şehre gitmiş bir insanım. Şu an ben öyle bir insanım gibi bir şey demiş oluyorum arkadaşlar. Ya da bir soru olarak ben sorabilirim ki, have you ever tried sushi? Try denemek. Try sushi denemek. Have you ever tried sushi? Yani sen hayatında sushi denemişliğin var mı? Yani böyle bir olay hiç yaşandı mı senin hayatında? Eğer dün, geçen yıl, geçen ay, 5 dakika önce falan diyorsam o zaman geçmiş zaman kullanacağım. O zaman present perfect tense kullanmayacağım. O zaman geçmiş zaman kullanacağım. Çünkü belli bir zamandan bahsediyorum. Ama eğer present perfect tense kullanıyorsam o zaman herhangi bir zamandan bahsetmeden bütün hayatını kapsayan bir süreçten bahsetmiş olacağım. Have you ever tried sushi? Senin hayatında sushi denemişliğin var mı gibi bir şey sormuş oluyoruz arkadaşlar. Ya da what companies have you worked for? What companies have you worked for? Dediğim gibi bu şekilde çevirecek olursak nasıl oluyor? What companies have you worked for? Hangi şirketleri için çalışmışlığın var? Biraz tuhaf oluyor ama aslında demiş olduğumuz şey o. Yani öyle onu demiş oluyoruz. Bir sonraki örnek. What have you done today? Şimdi diyeceksiniz ki Zek bu ne? Today diyorsun. Burada bir zaman söylüyorsun. Evet, burada bir zaman söylüyorum. Ama ben diyorum ki bugün ne yapmışlığın var? Yani sabah yapmış olabilirsin, öğlen yapmış olabilirsin, akşam yapmış olabilirsin. Yani bugün şimdiye kadar neler yaptın? Neler yapmışlığın var falan gibi bir şey diyorum. O yüzden aslında bir zaman söyleyebilirsin. Ama tam o noktaya söylemiyorsun. Diyorsun ki bu süreç içerisinde şimdiye kadar neler yaptın? Demiş oluyorum burada. Ya da I've never met anyone famous. Konuşuyoruz. Ünlü bir kişiyle tanıştın mı hiç? Ben derim ki no, I've never met anyone famous. I've never met anyone famous dersiniz. Siz bunu anlıyorsunuz. Bunu işte çok çevirmeye gerek yok ama yine bu aynı şekilde çevirecek olursak o zaman ünlü biriyle tanışmışlığım yok şeklinde çevirebiliriz. Arkadaşlar hızlı anlayabilmeniz için böyle bir hızlı böyle kaba bir çeviri yaptım. Bu konuyu çok daha detaylı bir şekilde anlatan bir videom var. Gidin English with Zach, Present Perfect Tense yazın. Bu konuyu çok iyi anlatan bir tane videom var. Ama hızlı böyle bir şey yapmak istedim. Arkadaşlar siz bu Present Perfect Tense'i yani bu cümle yapısını kullanarak örnek cümleleri yazmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Neydi? Şu sohbet. I am watching from o değil. I have done my first lesson. Yes, you have done your first lesson. Congratulations. Umut says hello. Şimdi siz örnek cümleleri yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz ve şunu öneriyorum size. Sadece bildiğiniz şeyleri yapmayın arkadaşlar. Kendinizi zorlayacak bir şeyler yapmaya çalışın ki yani gelişesiniz. Yoksa hiçbir anlamı olmayacak yani. I have never been to the USA. Perfect. I have never been to the USA. USA'dan önce bir the olacak. Onun hiçbir önemi yok. I have never been to the USA. Ya da I have been watching since the live stream started. Yes, bu present perfect continuous oldu. Bu bir sonraki şey olacak. Ona geleceğiz ama evet doğru. Burada start olmayacak. Started. I have gotten some balls to talk to my crush. I've gotten some balls. Yes, you can say it like that. But I'm not going to explain that. Arkadaşlar ben bir sonrakine geçiyorum. Çünkü bu çok uzun bir şey olsun istemiyorum. Ama siz yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu aynı cümle yapısını kullanacağız. Ama mesela bazı biraz şey yapmak lazım. Biraz bir şeyler açıklamam gerekiyor. Bazı fiiller stative oluyor. Stative kelimesini görüyorsunuz. State ne demek? Böyle durum. Böyle bazı fiiller
aslında nasıl desem böyle bir durum anlatıyor. Yani böyle durumsal mı diyebiliriz bilmiyorum. Mesela ben sevmek kelimesini kullanırsam sevmek böyle elimi uzatıp sevmiyorum. Böyle sevmek derken bu benim içimde olan bir durum açıklıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da know kelimesi. Know kelimesi deyince bilmek. Bilmek böyle aktif olarak girip yaptığım bir şey değil. Ben sadece biliyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Bazı fiiller böyle aktif olarak kalkıp yaptığın şeyler oluyor. Yürümek, oturmak, atmak, dövmek falan. Ama bazı fiiller bunun gibi stative oluyor. Sanki sadece bir durum anlatıyor. Sevmek, bilmek, inanmak falan. Bunun gibi şeyler stative oluyor arkadaşlar. Ve bu stative fiiller için geçmişte başlamış ve şimdiye kadar devam eden durumlar için kullanabilirsiniz. Örneğin, I have lived in Istanbul for 7 years. I have lived in Istanbul for 7 years. Bu ne demek oluyor? Yani 7 yıldır İstanbul'da yaşıyorum anlamına geliyor. Biz şu an konuşuyoruz. Şu an konuşuyoruz. Ve geçmişte başlayan bir şey var. 7 yıl önce başlayan bir şey var. O da şimdiye kadar devam ediyor. Bunu anlatmak için stative fiiller için bu aynı cümle yapısını kullanacağız. Subject, has, have, verb 3. So I have lived in Istanbul for 7 years. Ya da iki kişi diyor ki we have known each other. Buradaki know bilmek değil, tanımak aslında. Ben yanlış olarak yani ben bilmek olarak açıkladım az önce ama know hem tanımak hem de bilmek oluyor. We have known each other since childhood. We have known each other since childhood. Since childhood, çocukluktan beri, çocukluğumuzdan beri yani. We have known each other. Biz birbirimizi tanıyoruz, tanışıyoruz. Yani biz böyle deriz İngilizce'de. We have known each other. Birbirimizi tanıyoruz ama yani siz Türkçe'de biz tanışıyoruz. Neyse. Know kelimesi böyle stative bir fiil olduğu için böyle açıklayabiliriz. Böyle bu aynı cümle yapısını kullanabiliriz. Bu biraz yani bu cümle ne bileyim. Have mesela işte bir kız var. İşte üniversitede okuyor. İşte sevgilisi var. Şey diyor. Bir ebeveyni bir şey ne bileyim bir arkadaşı diyor ki have you loved him since high school? Have you loved him since high school? Onu liseden beri seviyor musun? Şeklinde. Geçmişte başlayan şimdiye kadar devam eden durumlar için dediğim gibi love bir stative fiil oluyor. Ya da inanç işte believe ya da işte ateist arkadaşlarım der ki I haven't believed in God since middle school. I haven't believed in God since middle school. İşte God ne olsun? Tanrı olsun ya da Allah olsun. Ortaokuldan beri Allah'a inanmıyorum ya da Tanrı'ya inanmıyorum. Believe, love, know, live bu fiillerin hepsi stative fiil olduğu için bu aynı cümle yapısını kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben yorumlara bir göz atayım sonra devam edebiliriz. Bu örnekleri koyayım buraya. I have been in Italy last week. Bunu diyebiliriz de çok doğru kullanmış olmayız. I have been to Italy diyebiliriz. I have been to Italy. Nokta olacak. Yani de vermeyeceksin. Ne deniyor? Zamanı vermeyeceksin. İşte geçen hafta, geçen yıl falan demeyeceksin. I have been to Italy. Ben şimdi İtalya'ya gitmiş bir insanım. Şu an gitmişliğim var. O zaman last week demeyeceksin. I have been following your YouTube channel for a long time. I have been following your YouTube channel for a long time diyebilirsin arkadaşlar ama bu present perfect değil, bu present perfect continuous oldu ama her neyse bir şey olmaz. Ben şimdi bu insanlara yapıyorum. El sallıyorum Instagram'da ama onlar zaten çıktı. Neyse bunlar Instagram saçma zaten. Hey, Maps says teacher said that you haven't you finished your homework yet? Teacher said, haven't you finished your homework yet? Yeah, you can say that. I have been to Canada 3 years ago. You can't say that. I have been to Canada. Wonderful. I have been to Canada 10 times. Wonderful. But you can't say, I have been to Canada 3 years ago. Var yerinde durumdayım kullanırsam daha yakın olur. Var yerine gitmişliğim
Gitmiş. Are you saying Mahmut Bey? Are you saying yani gitmişliğim var yerine gitmiş durumdayım? Are you saying that? Olabilir. Bilmiyorum. Okay. Benim internetim gitti galiba. İnternetim iyi mi şu an? We have learned English with Zach for 15 minutes. Bu galiba present perfect continuous kullanmaya çalışıyorsun. Hakan. Orada have been learning olacak. Ama bu farklı bir şey. Why don't we say I have been living in Istanbul for 7 years? Ona geleceğim birazdan. Ona geleceğim. Gelmezsem bana şey yapın. Hatırlatın. How common is the perfect tense without have? Hey, how you been? How you been is what just happened on Instagram. So did my internet go out? What just happened? I'm not sure what just happened. Anyway, how you been is just an abbreviation. How have you been is correct. How you been is just an abbreviation. So it's not like proper English. Hangi firmada çalışmış durumdasın? Okay, yeah, sure, whatever. Allah made you stone if you don't believe you. May Allah make you stone. May Allah make you stone. Or turn you to stone. Turn you to stone if you don't believe in him. You can say, I was in Canada 3 years ago, or I went to Canada 3 years ago. Correct. That is accurate. Okay. So, present perfect continuous tense. Bu nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar bu Instagram bayağı saçmalamış. Ne oluyor şimdi? Anlamadım. In video diyeyim. Tamam, ben bir canlı yayın daha başlatayım. Present perfect continuous. Nasıl olacak? Bir subject olacak. Have, has olacak. Sonra been olacak. Sonra feel artı ing. Tamam arkadaşlar. Bunu görün. Not edin. Yazın. Ezberleyin. Çünkü birazdan yani cümle yazacaksınız ve birçoğunuz bunu kullanmayacak. Subject, have, has, been, verb, ing. Okay? Are we good? Bu stative olmayan şeyler için bu aynı kavram işte geçmişte başlamış devam eden şeyler için. Yani we have been running for 20 minutes. We have been running for 20 minutes. Yani biz 20 dakikadır koşuyoruz. We have been running for 20 minutes. Özne have been running fiil ing. Sonra burada süreç yani süre kullandım. Süreç diyor süre kullandım. Koydum. I've been coming to this restaurant since I was a kid. I've been coming to this restaurant since I was a kid. Canlı yayını başlattım galiba. Evet, başlattım. YouTube'dan izlerseniz görseller olacak. Şu an işte Instagram'da görsel yok. I've been coming to this restaurant since I was a kid. I have, burada şey var, kısaltma var. Been, fiil artı ing. To this restaurant since I was a kid. Yani çocuk olduğum zamanlar beri, çocukluğumdan beri. Yani siz Türkçe'de çocukluğumdan beri dersiniz. Ama İngilizce'de de böyle ifade edebilirsiniz. I have been coming to this restaurant since I was a kid. Yani çocukluğumdan beri bu restorana geliyorum diyebilirsiniz. Why have you been working so much lately? Why have you been working so much lately? Son zamanlarda neden bu kadar çalışıyorsun? Yani geçmişte başlayan, devam eden, şimdiye kadar devam eden bir süreç. Work. O da stative bir fiil olmadığı için bu şekilde ifade edebilirsiniz. What have you been doing recently? What have you been doing recently? Ben sık sık bu cümleyi, bu soruyu sordum öğrencilerime. Çoğu zaman anlamıyorlar. Ezberleyin bunu. What have you been doing recently? What have you been doing lately? Çok yaygın, çok sık sık sorulan bir soru. Arkadaşlar YouTube'dan izlerseniz görseller olur. Tamam mıdır? Tamamız galiba. İşte bu şeyler için şeylerimiz var mı? Sorularımız var mı? She has been walking for a while. Good. Will you record this broadcast on your YouTube channel because I can't take notes right now? Yes, it is being recorded on my YouTube channel. Wonderful. Ve şey olmadığı için, soru olmadığı için ben devam ediyorum arkadaşlar. Bu çok kısa bir yayın olacak ha. Şimdi past perfect. Şimdi arkadaşlar bu kaldırayım.
dedim. Şimdi bu yok bu tarafta olsun bu. Bu şu an. Bu şimdi. Ben ne demiştim? Geçmişte başlayan ve devam eden, şimdiye kadar devam eden şeyler için bu past perfect continuous kullanabiliriz. Yani işte bu şimdi olsun, bu şu an. Burada bir şey oldu, burada bir şey oldu, burada bir şey oldu. Şimdi I have done this 3 times. 3 kere yapmış durumdayım. Yani 3 kere yapmışlığım var falan. Şimdi diyelim ki arkadaşlar biz şu an konuşuyoruz. Konuşuyoruz, tamam mı? Şu an konuşuyoruz. Ve geçmişten bahsediyoruz. Yani dünü söylüyoruz. İşte bunu Instagram için, neyse Instagram arkadaşlar özür dilerim. Yani YouTube'dan izleyin. Tamam. Biz bugün konuşuyoruz ve dünden bahsediyoruz. Ve diyoruz ki dün bir şey vardı. Dünden önce başlamış ve düne kadar devam eden bir şey vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani present perfect ile aynı şey var. Yani geçmişte başlayan, şimdiye kadar devam eden bir şey. Ama şimdiye kadar devam etmiyor. Geçmişte bir noktaya kadar devam ediyor. Anlatabildim mi? Yani Türkçe'de şöyle şeyler yapabiliyoruz. Mesela ben dün yeni bir lokantaya gittim. Yani yolu nasıl biliyordun? Yani hangi yoldan gideceğini nereden biliyordun? Zaten 3 kere gitmiştim. O gitmiştim vardı ya. 3 kere gitmiştim. Daha önce 3 kere gitmiştim falan gibi bir şey diyebilirim. Yani ondan önce, dün yani geçmişte olan bir noktadan önce 3 kere daha gitmişliğim vardı. Anlatabiliyor muyum? Onu diyoruz arkadaşlar. Birkaç örnek vereyim. Buna geçmişi falan diyebiliriz herhalde. Bunu açıklamak için herhalde biraz durumu anlatmak gerekiyor. Mesela bir kişi diyebilir ki, what did you know about Turkey when you first came? What did you know about Turkey when you first came derler bana. Yani sen Türkiye'ye ilk geldiğinde Türkiye hakkında ne biliyordun? Ve ben diyebilirim ki, well, I had never been here before, so I didn't know anything. Well, I had never been here before, so I didn't know anything. Anlıyor musunuz? Sen Türkiye'ye ilk geldiğinde ne biliyordun? Ne biliyordun? Ben daha önce gelmemiştim. O yüzden bir şey bilmiyordum. Yani sen Türkiye'ye geldiğinde o geçmişte olan bir şey. Ondan önce hiç gitmişliğim yoktu. Yere gelmişliğim yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle. When you went to the restaurant, diyelim ki biz böyle bir lokanta, bir restoran hakkında konuşuyoruz. Bir kişi diyor ki o restorana gittiğinde did you try the steak? Did you try the steak? Yani steak ne olsun? Biftek olsun. Bifte denedin mi? Oradaki biftek çok güzel. Denedin mi? Sonra ben diyebilirim ki no, I had eaten steak 3 times that week. Keşke bu doğru olsa ama her neyse. I had eaten steak 3 times that week. Hayır, o hafta 3 kere steak yemiştim, bıkmıştım artık falan. Anlatabiliyor muyum? Biz geçmişten bahsediyoruz ve ondan önce yaşanmış olaylardan bahsetmek için bu past perfect kullanıyoruz. Bir örnek daha. Arasında birkaç örnek daha varmış. Did you think that you would be able to learn Turkish? Diyelim ki bir kişi benimle konuşuyor. Zek sen Türkiye'ye ilk geldiğinde ne yaptın, ne ettin falan. Hey, did you think that you would be able to learn Turkish? Yani Türkçe öğrenebileceğini düşünüyor muydun? Ve ne diyebilirdim? Nah, I had tried to learn Spanish unsuccessfully, so I wasn't hopeful. No, I had tried to learn Spanish unsuccessfully, so I wasn't very hopeful. Burada ne demiş oluyorum? Hayır, ben İspanyolca I had tried to learn Spanish. Öğrenmeye çalışmıştım. Evet, İspanyolca öğrenmeye çalışmıştım. Başarısızca, yani başarısız bir şekilde. Bu yüzden çok umutlu değildim. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'ye ilk geldiğimde o geçmişte yaşanan bir şey. Ondan önce yaşanmış bir şeyleri daha var. Onlardan bahsetmek için present perfect kullanabiliriz. Had you been there before? Sık sık sorabileceğiniz bir soru. Bir kişi bir yere gidiyor. Dersiniz ki had you been there before? Yani sen dün gittin. Ondan önce had you been there before diyebilirsin. Ya da bir kişi diyebilir ki Zach, when you came to Turkey,
How many countries had you been to? When you came to Turkey, how many countries had you been to? And the answer is, when I came to Turkey, I had been to four countries. When I came to Turkey, I had been to 4 countries. Okay? Okay. Wonderful. Let's see what people are saving. Ne zaman phrasal verb yayını olacak? Onu defalarca phrasal verb yaptık ama daha da yapabiliriz. Neyse. Furkan, adam sensin ya. I have been ile have farkı nedir? Bu yayının tamamını izleyin. Şimdi az önce bir şey hatırladım. Ben bir şey anlatacaktım. Nereye gitti uyuyorum? Bulacağım. Bir yere gitmeyin. Why don't we say I have been living in Istanbul for 7 years? Bunu bir açıklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben Foundation serisini yaparken bile bu kendi kafamı karıştıran, ya bu benim kafamı bile karıştıran bir şeydi. Şimdi dedim ya, bazen we have been running, I have been coming diyoruz. Yani özne, have, been, fiil ve ing. Bazen I have lived diyoruz. Yani özne, have, fiilin 3. hali kullanıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Anlıyor musunuz? Ama siz görüyorsunuz zaman zaman insanlar diyor ki I have lived diyorlar. Bazen I have been living diyorlar. Ya da işte başka bir fiil var mı onun gibi? Loved. I have been loving her my whole life falan. Belki bir kişi onu der, bilmiyorum. O çok saçma geldi kulağa ama bazı fiillerin stative olup olmadığı tam belli değil. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bazı fiiller çok belli. İşte inanmak falan. Ya da ne bileyim. I have been believing. O biraz saçma olur. Bazı fiiller hem stative olarak kullanılır hem de şey olarak, yani stative olmayan bir şey olarak kullanılır. Aktif olarak kullanılır. Bazıların böyle stative'lik durumu belli olmuyor arkadaşlar. Live kelimesi mesela. Live bir durum mu oluyor? Ben bir yerde I live in Istanbul dediğim zaman bu bir durum mu oluyor? Yoksa aktif olarak yaptığım bir şey mi oluyor? Ya çok belli değil. O yüzden live kelimesi için hem I have lived in Istanbul for 7 years diyebilirim. Hem de I have been living in Istanbul for 7 years diyebilirim. İkisini de kullanabilirim arkadaşlar. Bazı fiiller biraz ortada kaldığı için her ikisi o fiiller için her ikisini de kullanabilirsiniz. Anlatabildim mi? Anlatamamışımdır. Ama bana ne? Hey, this might be a grammatical explanation behind that, but in all, I think it's better to memorize it since all it is. Yes. What? I think it's better to memorize it since there's only a few of them. Yeah. You can just memorize the state of ones, and you'll be fine. That is my opinion, and I don't care what anybody else says. All right, present perfect continuous. Dediğim ya, yine ellerimi kaldırayım böyle mal gibi. Okay, so this is the present. Bu şimdi, bu şu an. Bu geçmiş. Geçmişte bir olay. Biz bugün konuşuyoruz. Dün hakkında konuşuyoruz. Dünden önce bir şey başladı. Düne kadar devam ediyor. Bu devam ediyor ya, böyle devam ediyor. Continuous. Devam ediyor. Şimdiye kadar düne kadar. Tamam mı? İşte 3 ayrı şey ya da 5 ayrı şeyden bahsetmiyorum. Böyle sürekli devam eden, düne kadar devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Örneğin dur, kafam karıştı. Pardon. Bu. Yes. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Mesela when you called me, I had been working out. So I was out of breath. Siz bunu görmüyorsunuz. Niye hiç kimse bana söylemiyor? Biz bunu göremediğinizi. Okay. So, when you called me, I had been working out. So, I was out of breath. When you called me, sen beni aradığında,
bunu nasıl diyeceğiz Türkçe'de bilmiyorum ama yani ben spor yapıyordum ama yapıyordum değil. Spor yapmaya başlamıştım ve devam ediyordum ve o anda devam etmişliğim vardı. Ne bileyim. Bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Çünkü şey değil. Spor yapıyordum değil. O ayrı bir şey. O farklı bir şey. When you called me, I had been working out. Yani o andan önce spor yapıyordum. O ana kadar devam ediyordu. So, I was out of breath. Bu yüzden ben nefese kalmıştım. Herhalde öyle diyorsunuz Türkçe'de. I had been learning Arabic when I first came to Turkey, so I was able to recognize some of the words. I had been learning Arabic when I first came to Turkey, so I was able to recognize some of the words. I had been learning Arabic. Yani ben Türkiye'ye geldiğimde, when I first came to Turkey, Türkiye'ye geldiğimde ben Arapça öğrenmeye başlamıştım ve devam ediyordu. Yani daha öğrenmekteydim. Başlamıştım, etmekteydim, devam etmekteydim. So bu yüzden bazı kelimeleri tanıyabildim. I was able to. Tanıyabildim. Aynen ona benzer bir şey. Neyse. Amacımız çevirmek değil arkadaşlar. Amacımız bunu anlamanızı sağlamaktır. Hey. The next question or the next example is, how long had you been playing guitar when you joined your first band? Bu gayet yani normal, doğal bir soru. How long had you been playing guitar when you joined your first band? Yani ilk band, müzik grubu, ilk müzik grubuna katıldığında, ilk defa bir müzik grubuna katıldığında kaç yıldır gitar çalıyordun gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Biz şu an konuşuyoruz. Bundan önce, bir günden önce başlayan bir şey var. O ne? İşte ben ilk bir müzik grubuna katıldığımda, işte o an. Ondan önce kaç yıldır gitar çalıyordum? Onu soruyor. Anlatabiliyor muyum? Okay. Hey, do we have any questions? Let's look at the questions. Ekran, yes, I'm sorry. Ekran var. Ekranı göremiyoruz. Perfect ve perfect continuous arasındaki fark nedir? Mesela yani I have been to 3 countries. I have been to 3 countries desem 5 yıl önce bir yere gittim, 4 yıl önce bir yere gittim, 3 yıl önce bir yere gittim. Şu an I have been to 3 countries. Şu an ben 3 ülkeye gitmiş bir insanım. Tamam mı? Ama bu 3 ülkeye farklı zamanlarda gittim. Continuous ne demek? Ne deniyor? Molasız, böyle arasız, ara vermeden devam eden bir şey oluyor. O zaman böyle ayrı yaptığım şeyler olmuyor. Hep devam eden bir şey olacak. Continuous olması için. Mesela I have been running for 10 minutes desem 10 dakika önce koşmaya başladım. 10 dakika koştum. Şu ana kadar koştum yani. Koşuyordum. O continuous ya. Durmuyor. Aralıksız. Devam ediyor. O continuous oluyor. Diğeri genelde şeyleri oluyor. Böyle bir şey yapıyorsun. Sonra başka bir şey yapıyorsun. Sonra başka bir şey yapıyorsun. 3 kere yaptım onu. I have done this 3 times. Spor yapıyor oluyordum. O biraz bilmiyorum. Oldu mu bilmiyorum. I have been having a headache for the past 7 days. I've been having a headache for the past 7 days. Yeah, sure. You can say that. I have been having a headache for the past 7 days. I have had a headache for the past 7 days. If you say I have had a headache for the past 7 days, I have been having a headache for the past 7 days. I think saying I have had a headache for the past 7 days makes more sense because have is kind of stative. Have daha çok stative bir fiil olduğu için bence I have had a headache for the past 7 days. Ama bu şey ise aralıksız ise, aralıksız değilse I have been having a headache. Aralıksız değilse, aralıklı ise
O zaman şey yapardım böyle onu belirtmek için. I've been having a headache on and off for the past 7 days gibi bir şey derdim. I had been learning German when I was interested. When you were interested, ilgimi çektiğinde ondan önce mi öğreniyordun? Yani bu sanki onu demek istemedin. Sanki yani ilgini çektiğinde ondan sonra başlarsın değil mi? O biraz belki tam istediğin gibi olmadı. Bilmiyorum. Okay. I had been playing the drums for 3 years before my friends and I started jamming together. Perfect. Present continuous. Arkadaşlar hepsini anlatıyorum. Arkadaşlar yani bir şey yapamıyorum. Present continuously, present perfect continuous. Yani present continuous ise o zaman şu an yapıyorum. Şu an yapıyorum. I am talking. I am talking. Ben şu an konuşuyorum. Ben geçmişten hiç bahsetmiyorum. Geçmişten hiç bahsetmiyorum. Present continuous ise. I have worked there for a long time. I have been working there for a long time. I have worked there for a long time. I have been working there for a long time. I would say I have been working there for a long time, but either one, I have worked there. I've worked there for 7 years. I have been working there for 7 years. I think the second one is a little better, but either one is understandable. I have been playing tennis for 4 years. I have been playing. I have been suffering from a headache for the past 7 days. Daha iyi olur gibi bu örnekte. Suffering. I have been suffering. That's good. You can say that. Spor yapıyor oluyordum. Okay, so, okay, whatever. I think since this is purely a grammatical class, there are less questions in the chat compared to a class with mostly speaking practice. You are completely correct. I have been drinking beer for 2 hours. I have been drinking beer for 2 hours. I had been working when you called. Spor yapıyordum. Okay. Wonderful. Okay, great. She has been cooking since last night. Okay, good. I had already known her name before. So here I would say I already knew her name before I met her. I already knew her name before I met her. I spent a lot of time understanding what was the use of perfect tense. It's non-existent in Turkish, so it was hard. It's not non-existent in Turkish. You don't have it in present tense, like present perfect tense, which is probably the most common in English. But you do say gitmiştim, gitmiş olacağım. You say that in Turkish. Anyway, future present tense. Arkadaşlar future present tense'e geçiyoruz. Ben de Instagram'dan bir kişiye şey yapayım. El sallayayım. Merhaba. Subject artı will have artı fiilin 3. hali olacak. Şimdi dedim ya işte biz şu andan bahsediyoruz ve geçmişte başlayan ve şimdiye kadar devam eden bir şey. Ondan bahsetmek için, onu anlatmak için present continuous kullanacağız falan demiştik. Sonra işte past perfect, onu yanlış anlattım. Yani şu an geçmişte başlayan ve şimdiye kadar devam eden bir şey anlatmak için present perfect continuous gibi şeyler kullanacağız. Ya da diyelim ki biz şu an konuşuyoruz, geçmişten bahsediyoruz ve geçmişten önce onun geçmişinde başlayan ve geçmişe kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. O ne olacak? Past perfect ya da past perfect continuous olacak. Diyelim ki biz şu an konuşuyoruz ve gelecekten bahsediyoruz. Ve o gelecekten önce başlamış ve o geleceğe kadar devam eden bir şey. Tamam mı? Ya devam edebilir, o continuous olur ya da sadece birkaç kere yapılmış bir şey olabilir. Siz şimdi anlayacaksınız. I go to Europe every year diyebilir. Çok zengin bir kişi. I go to Europe every year. Her yıl Avrupa'ya giderim. By the time I graduate high school, ben liseden mezun olana kadar, I will have been there 10 times. By the time I graduate high school, ben liseden mezun olana kadar,
I will have been there 10 times. Ben oraya 10 kere gitmiş olacağım. Okay? I will have been there 10 times. Yani şu an konuşuyorum. Gelecekte bir noktadan bahsediyorum. O noktadan önce başlamış bir olay var. Ama o noktada 10 kere gitmiş olacağım. Bu işte Türkçe'de bir karşılığı olduğu için gitmiş olacağım, yapmış olacağım anlamanız daha kolay olacak. Çok fazla yoğunlaşmam gerekmeyecek. In 1 week, I will have lived in Turkey for 10 years. In 1 week, I will have lived in Turkey for 10 years. Diyelim ki benim 10 yıllık şeyim geliyor. Ne deniyor? Yıl dönümüm geliyor. Yıl dönümü denir mi bilmiyorum ama bir yıl sonra ben Türkiye'de 10 yıldır ne deniyor Türkçe'de bilmiyorum. Ben 10 yıl Türkiye'de kalmış olacağım. Yani 10. yıl tamamlanmış olacak. In 1 week I will have lived in Turkey for 10 years. Ben şu an o benim için geçerli değil ama bir hafta sonra o benim için geçerli olacak. Anlatabildim mi? When I finish college, diyelim ki ben daha üniversite okuyorum. Yani biz college diyoruz Amerika'da. When I finish college, üniversite bitirdiğimde I will have taken 60 classes in total. Toplam olarak 60 classes, 60 ders almış olacağım. I will have taken 60 classes. Okay? Do you guys understand? No. Okay. Do we have any questions? I had already known her already. I had already known her. I already knew her. I think what perfect continuous verbs come down to is the fact that verbs focus on the fact that I have been doing it, whereas it's just doing it. Yes, present continuous is right now. Had is a nightmare for me. It's not that hard, man. Çalışıyordum değil. Yani çalışıyordum farklı. I was working out. I had been working out. Belki aynı durumda kullanılır ama şey olmayacak. Tam aynı şey ifade etmiş olmayız. So I feel like perfect continuous lets you focus on some parts of their sentence. For example, you didn't do your homework. No, Mom, I have done my homework. You didn't do your homework. No, I have done my homework. Here, I would probably say did. You didn't do your homework. I did do my homework. I would say did there. Have you done your homework yet? I have done, but I have done my homework. So for example, Eren, let's say, I'm going to do this in Turkish so everybody understands. Diyelim ki benim yapmam gereken 3 şey var. Ne bileyim ev işlerim var. İşte ben ergenim ya da çocuğum neyse. Ev işlerim var. Bilmem ne başka bir şeyim var. Bir de ev ödevim var. Okul ödevlerim var. Annem diyor. Şunu yaptın mı? Have you done your housework? Diyor. Ben no, I haven't. But I have done my homework diyebilirdim. Belki yani orada böyle have kelimesini vurgulamak istiyorsan. I have done my homework. Future tense da anlaması daha kolay. Yes, I agree with you. For Turkish people, the future one is much easier. I have loved your videos for a long time. And we will have loved you. Okay, thank you. Will yerine be going to kullanılamaz değil mi? I have no idea. When I will have taken. I'm gonna be have. No, you can't do that. In 1 week, I'm gonna have lived. I will have lived. I'm gonna have lived in Turkey. I'm gonna have lived. No, you can't do that. That's weird. Don't do that. Don't use gonna or going to. I'll have eaten dinner by the time he calls me. Good. I'll be eating dinner when he calls me. Good. Şu iki cümle arasındaki mana ve çeviri farkı nedir hocam? I'll have eaten dinner by the time he calls me dersen ben yemiş olacağım. Yani bitirmiş olacağım. Bitti olay. I'll be eating dinner when he calls me dersen o zaman beni aradığında ben yemekte olacağım. Yani elimde çatal olacak. Ben devam etmekte olacağım. Ama have eaten by the time he calls me dersem o zaman olay bitmiş oluyor. Ne zaman bittiğini söylemiyorum ama olay bitmiş oluyor. Esra, hey, my wife is watching me. I love you. I love you. You're beautiful and amazing.
and wonderful. Okay. So, I live in Turkey. It will have I will have lived here for 10 years. Sure. Boşuna demin tensiz kulay. Okay. Rahman says, I will have looked over their papers. Yes, but you need like you need a time. Like the time could be inferred from the context. So like by the time you get back, sen gelene kadar ben bitirmiş olacağım, bakmış olacağım. Yeah, I will have looked over their papers. Yes, you can do that. Okay, so we are going down. Future continuous. Continuously yanlış yazmışım. So future perfect tense'i anlattık. Future continuous aynı şey oluyor ama böyle devam eden bir şey oluyor. Böyle durmayan, böyle aralıksız devam eden bir şey olacak. Bu nasıl olacak? Özne artı will have artı been artı verb ing. Yani subject will have been verb ing. Birkaç örnek yapalım. You can leave diyelim ki ben işe erken gittim. Patron diyor ki you can leave work at 4 p.m. You can leave work at 4 p.m. Sen saat 4'te gidebilirsin. At that time, you have been working for 9 hours. 10 hours olsun, biraz daha uzun olsun. At that time, o saatte, o zamanda, you will have been working for 10 hours. Sen 10 saattir çalışmış 10 saat çalışmış olacaksın. 10 saattir çalışmış olacaksın. Bilmiyorum. Türkçesi nasıl olur bilmiyorum ama yani o 10 saat var ya o aralıksız oluyor. Böyle devam eden bir şey oluyor. Sen başlayıp durup başlamıyorsun. Yani başlıyorsun devam ediyor. At that time you have been working for 10 hours. When my mom gets here, I won't have been watching TV for more than half an hour. Bu biraz karışık. Siz bunu biraz şey yapın. Anlamaya çalışın. When my mom gets here, I won't have been watching TV for more than half an hour. Bu bir kere won't have been. O yüzden olumsuz oluyor. When my mom gets here, annem buraya geldiğinde, yani vardığında anlamında, manasında, I won't have been watching TV for more than half an hour. Yani yarım saatten daha fazla televizyon izliyor olamayacağım. Yarım saatten daha uzun bir süredir televizyon izliyor olmayacağım gibi bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani siz bu aynı şey Türkçe'de ifade etmek için ne dersiniz bilmiyorum ama when my mom gets home, I won't have been watching TV for more than half an hour. Yani ben şu an televizyon izliyorum. Belki baba diyor. Ya ben çok fazla televizyon izlemiyor musun? Ya annem geldiğinde zaten bırakacağım ya. O geldiğinde zaten o süreç yarım saati geçmiş olmayacak. When my mom gets here, I won't have been watching TV for more than half an hour. After you finish this degree, how long will you have been studying? After you finish this degree, how long will you have been studying? Yani bu lisans, yani bu yüksek lisans falan işte nasıl bir lisans ise. After you finish this degree, how long will you have been studying? Ne kadar süredir okuyor olacaksın? Denir herhalde. Türkçe'de bilmiyorum ama yani çok o kadar da emin değilim ama herhalde ona benzer bir şey. Ne kadar süredir çalışıyor olacaksın falan okuyor olacaksın. Yeah. So that is future tense, my friends. Let's take a look at the questions. Will have been ve ing ile will be. So I will be working dersen işte sen beni sen geldiğinde I will be working. When you get here I will be working. Ben o devam eden bir şey. Ben oradayım.
devam ediyor. Sen gidiyorsun, geldiğinde devam ediyor. Sen geldikten sonra devam ediyor. Devam eden bir şey. Bir öncekinde yani will have been working dersen geçmişte başlayan ve o ana kadar devam eden, belki orada bitiyor. Ya belki bitmiyordur ama ben onu vurgulamış oluyorum. Yani geçmişte başlıyor ve şimdiye kadar devam ediyor. Ben onu vurgulamış oluyorum. Aynı durumda kullanılır mı? Bir düşüneyim. I will be working. I'll be working out when you call me. Diyelim ki ben spora gireceğim. Eşime diyorum ki sen eve geldiğinde ben spor yapıyor olacağım. I will be working out when you call me. I will be working out. I'm sorry. I will be working out when you get home. I will be working out when you get home diyorum eşime. Ama I will be working out when you get home. I will have finished my workout. I will have been working out for 20 minutes when you get home. Diyelim ki eşim tam şu saat 10'da eve geleceğim. Ben tam 9:30'da başlıyorum. When you get home, I will have been working out for 30 minutes. Anlatabildim mi? When you get home, I will have been working out for 30 minutes. İşte o yarım saat önce başlamış olacağım. Ondan sonra o zamana kadar devam etmiş olacağım. I will have been working out for 30 minutes. İşte tam aynı durumda kullanamazlar herhalde. Working for 10 hours deyince çalışmış değil, çalışıyor olacaksın. Olmaz mı? Ne bileyim, ben Türk değilim. Yani. Working for 10 hours. Çalışıyor. You will have been working. Çalışıyor olacaksın. Tamam. O biraz daha mantıklı oluyor galiba. Yani şu an 10 saattir çalışıyorum dersem I have been working for 10 hours. O yüzden herhalde 10 saat ne bileyim ya, ben bilmiyorum. Yani bunun Türkçesi varsa ben bilmiyorum. When you left to school at 12 p.m. You will have been learning for 4 hours. You will have been learning for 4 hours. Bunun mantığını anlamadım. Çünkü bir kişi kalkıp okula gidiyor ve kalkıp okula gittiği anda 4 saattir öğreniyor olmuş oluyor. Bunun mantığını anlamadım ama gramatik olarak hemen doğru. After the summer, I will have been working at a job. Okay. After the summer, I will have been working at a job. Yeah, when summer ends, after summer ends, I will have been working at a job gibi bir şey. I will have done my work when you get back cümlesinde gelecekte yapacağım işin ne zaman biteceğini belirtmiş oluyorum değil mi? I will have done my work when you get back. So bitmiş oluyor. I will have done, bitirmiş olacağım. Yapmış olacağım. Bitmiş oluyor. Yani o kişi gelmeden önce bitmiş olacak. I know that you went there because you had been complaining about it. And yeah, I have been following you. I have watched you many times outside at a place before you had realized I will divorce. That's kind of weird, man. Those first 2 sentences are fine. The third sentence, I have watched you many times before you had realized, it's kind of, I have watched you before you realize. That's kind of weird to me, but I can't figure out why it's weird. I will divorce, that's kind of a weird sentence. You need I will divorce you. Yeah, you need a object. I'm crying, don't you see? I will be crying for weeks. I will have been single and I will have been sobbing. When will you have been single? When will you have been sobbing? You will have died already before I will have met you again. That's kind of weird. You need to follow the sentence structures or things are hard to understand. By the end of the season, Fenerbahce will have gone through 10 seasons in a row without acquiring any league championships unless they end up the champions this year. That's pretty good. Let me read that again. By the end of the season, Fenerbahce will have gone through 10 seasons in a row without acquiring any league championships
Yeah, that's pretty good. Unless they end up the champions this year. Yes, that is fine. Şimdi arkadaşlar, benim demek istediklerim oydu. Yani benim şeylerim bitti. Galiba bütün perfect tense'leri anlattım. O yüzden sizin işte bu konuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz hemen. Yoksa yayını kapatacağım. Ama arkadaşlar lütfen ne olur aşağı inin, videoyu beğenin, yorum yapın. Ne bileyim sadece destek yorumu falan yazabilirsiniz o kadar. Yani bütün yorumlar benim için değerlidir, kıymetlidir. Arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum. Neyse burada bir soru var mı? I tried to use them all in one passage. I tried to use them all in one passage. Yes, I know it is weird. Yeah, that was kind of weird, man. Anyway, sormak istediğiniz bir şey varsa şimdi sorabilirsiniz. Yoksa ben şey yapacağım, videoyu kapatacağım. Kapatmıyorum çünkü Adem Bey bir şey sormuş. Please, could you put down in the description? Yes, so I can put this in the description of the video. I will actually do that right now so I don't forget. I often forget to do that. I forget to put things in the description, and then people get angry at me, arkadaşlar. So I just did it now, but it didn't work. Okay, there we go. Okay, so do you guys have any other questions? Şu an açıklamaya bakarsanız herhalde orada olur. Açıklama kısmında şey olur. What is the meaning of in the middle of a compact? I don't know. Maybe you could give me some context, Asaf. What's the meaning of in the middle of a compact? I don't know. I have no idea what that means. Yes, I don't know. Eren has a question for me. Eren always has a question for me. I have a question about when a non-native speaker uses past tense over the present perfect. Over? For example, if I said, yes, I saw him. Okay, I understand. No, that's perfectly fine. So I can say, have you seen him? And you can say, yeah, I saw him yesterday. That's fine. Or you could say, yeah, I've seen him. I could say, for example, have you seen the new Spider-Man movie? Have you seen the new Spider-Man movie? You could say, yeah, I've seen it. Or you could say, yeah, I saw it yesterday. That's not weird. Like you can say that as much as you want. That's totally okay. I think I've written it wrong. I tried to write about what I... Okay, you tried to write what you heard. Okay. But maybe it was you wrote it down wrong, or maybe you heard it wrong. Either way. Okay. Well, arkadaşlar sizi seviyorum. Ama soru yok ve benim demek istediklerim bunlardı. O yüzden hey, I have been following your channel since you opened it. I have been following your channel since you opened it. That is wonderful. I hope you all follow my channel forever. I love you guys. I am ending the stream. I will see you guys later. Have a good evening. Good night.